Bu arada şunun hikayesini de hemen hızlıca anlatayım. Deniz de orada beni bekliyor. Şimdi ölçümü aldık. İğnem burada. Toplam 3 tane pantolon paçası kısalttım bugün. Şöyle göstereyim size. Evet, size diğer aldıklarımı göstereyim dün. Bazıları olmuş. Bakın. Tekrar merhaba arkadaşlar. En son bıraktığım video herhalde 3 gün önce falan çekim yapmıştım. Bugün günlerden pazar. Bugün hava burada çok aşırı derecede yağışlı. Biz de evdeyiz. Dün biraz gezmeye gittik. Çok büyük bir alışveriş, ne derler? Outlet değil mi Deniz? Outlet'e gittik. Kızlara biraz üst baş aldık. İşte kendime ben ayakkabı aldım. Bir tane çok güzel La Croiset'in tavasını aldım. Onların hepsini birazdan gösteririm. Ama biz şimdi ne yapacağız? Dikiş yapacağız. Kızla Deniz'e ben pantolon almıştım. Biraz uzun geldi paçası. Onu evde dikeceğim. Ondan sonra benim de aynı şekilde bir tane pantolon almıştım. Onu gösteririm size. Onun da aynı şekilde paçası kısalacak. Bunları burada kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü çok pahalı dışarıda yaptırması, değil mi? Evet. En son bir çantada fermuar diktirmiştik, değil mi? Sadece bir fermuar için 35 pound aldılar yani. Sıfır çanta al daha iyi. Neyse, şanslıyım ki benim dikiş makinem var. Ben zaten dikişe meraklıydım öğrenmek için. Hala bu arada kursa gidemedim. Planlarda var. İnşallah burada bir kursa yazılmayı düşünüyorum. Daha böyle iyi öğrenmek için. Ama en azından paça kıvırmadır, yastık dikmedir, onları yapıyorum yani. Hadi şimdi çok konuştum, başlayalım. Arkadaşlar, dikiş makinesini şuraya koyacağım, benim masaya. Aslında ona bir masa yapsam iyi olacak. Bir tane masa geldi bize, ürün incelemesi olarak. Onu daha kurmadık ama o L şeklinde. Eğer hoşuma giderse belki bununla onu değiştiririm, bunu da satarım ya da kızlara veririm, bakarız. Onun bir bölümüne bu dikiş makinesini koyup sürekli orada durabilir diye düşünüyorum. Ya dikiş çok güzel bir şey, çok rahatlatıcı bir şey. Şimdi bunu açalım. Bu arada şunun hikayesini de hemen hızlıca anlatayım. Deniz de orada beni bekliyor. Ben küçükkenden beri dikişe çok meraklı olduğum için annemin dikiş makinesini sürekli kaçak kullanırdım. Evet, kaçak kullanırdım. Annem de çok kızardı. Hatta kaç tane kumaşı çöpe atmışlığımız vardır benim denemelerim sonucunda. Ama ben bu arada 10-11 yaşlarında falan yapıyordum bunları. 12 işte, o civar. Neden? Çünkü anneannem çok baktığı için bana, anneannem terziydi. Oradan biraz böyle hep onu dikerken gördüğüm için meraklıydım. Daha sonradan işte hep anneme şey diyordum, senin makinanı ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım. Babam sürpriz yaptı, bu makineyi bana aldı. Singer'in, çok ben severek kullanıyorum. Tabii yeni modelleri çıkmıştır. Ben bunu ne zaman aldım? Herhalde bir 10 yıl olmuş mudur? 10 yıl aşağı yukarı olmuştur. Şöyle bir makinamız. Şimdi bunları takalım. Avrupa fişi de, yani İngiltere fişi de burada, Türk fişi olduğu için. Bursa'da almıştım ben bunu. Bursa'da altı parmağa giderken Singer'in mağazası vardı. Sol tarafta, heykelin orada. Orada almıştım. Evet. Şunu şuraya takabiliriz. Benim masamda zaten bir sürü fiş girişi olduğu için rahat. Şimdi. Bunu da aşağı bakalım. Neredeydi, ne geliyor? Burada. Şurada. Tamam. Evet, şimdi tabii ki her şeyde olduğu gibi önce YouTube'dan orijinal paça nasıl yapılır ona bakıyoruz. Orijinal kot paçası nasıl yapılır? Evet, şimdi ölçümü alalım.
Dön bakayım arkanı Deniz. Şöyle yan dön de. Böyle mi? Şöyle şöyle. Ha. Şu tarafa yüzün gelsin. Arkaya. Ha. Tamam. Şimdi. Yüzü kırılıyor. Bak tam topuğunda, tamam mı? Çok kısa değil bak. Süper. Ha, güzel, evet. Öyle olsun yeter zaten. Çünkü ayakkabı giydiğimde de zaten o zaman da hiç yere değmez. Evet. O iğnelerden almam lazım arkadaşlar. Benim eğer profesyonel bir dikişçi olmak istiyorsam o iğnelerden almam lazım. Neyse şunlarla idare edeceğiz. Çatalı iğneyle. Öbür paçanı da yapalım. Şöyle dön bakayım. Hı. Düz dur. Dik dur. Sen bir tarafını çok mu çektin ya? Sanki paçanın biri daha uzun gibi. Şimdi böyle yapayım mı? Nasıl, iyi mi? Evet, iyi. Şunu biraz indirmem lazım o zaman. Çünkü sanki bir tarafını çok çekmişim de Hı. bir tarafı daha az çekilmiş gibiydi. Dur bir dakika düzelteyim şunu. Bu arada arkadaşlar benim eşimin teyzesi de terzi ama bayağı iyi terzi. Yani böyle gece elbiseleri falan dikiyor. Çırak olarak gireyim ben onun yanına. Hadi çıkar bakalım. Tamam. Şimdi ölçümü aldık. İğnem burada. Şimdi ölçüyorum ne kadar, kaç santim? 7,5 santim. Bunun yarısı ne? 3,5, 3,75. Yani şuraya kadar şey yapmam lazım. Yani yarısını dikkate alıyorum. Şunu da sayıyorum bu arada. Şu parçasını da sayıyorum. Yani bununla beraber 3,5. Öbürkü de onunla beraber 7 idi yani. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musun Deniz? Hı. Tam böyle dikişin şurasından dikeceğiz yani, anladın mı? Hı. Yani şuradan dikeceğiz. Şuradan. Okey? Okay. Evet. Şöyle yine şuraya şey yapalım. Gerçi gerek var mı? Bence gerek yok ama yine de şey yapayım ben. Benim nenemde de vardı Deniz öbür iğnelerden böyle. Şimdi onların renkli böyle başları var, böyle renkli renkli. Onun zamanında öyle renkli değildi, düzdü yani. Evet, şimdi dikişe başlayacağız arkadaşlar. Pantolonu ters çevirdim daha rahat dikebilmek için. Bu arada Deniz fokuslayabilir misin? Şu dikişli bölge var ya paçasındaki. Şimdi biz ne kadar kısalmasını istemiştik? 7 santim. Dikişli bölgeden itibaren onun yarısı 3,5 santim ölçtük. Yani şunu dahil etmiyorsunuz yarısını hesaplarken. Şu şeyi, paçayı. Şu kısımdan itibaren yarısı. Evet, şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. Ay, ters dönmüş bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Güzel diker. Yalnız bu kalın yeri bakalım nasıl dikecek. Yavaş yavaş götürmem lazım. Bu kadar kalın çünkü hiç dikmedim. İnşallah iğneyi falan kırmam. Dikti valla. Maşallah. Makinema. Makine güzel tabii ki de diker. Evet, çünkü babacığımın şeyi ya. Çok kıymetli o yüzden benim için. Evet. Şimdi başlıyoruz. Deniz, eline dikkat etmen lazım. Anladın mı böyle şeylerde? Hı hı. Yoksa tak sokar iğneyi. Evet. Yaklaşmayacağım böyle. Evet arkadaşlar, biz bitirdik. Şöyle paça gayet iyi oldu. Bence. Şöyle orijinal dikiş duruyor burada zaten. Bunu ütüleyince daha düzgün duracak. Burada fazlalık var görüyorsunuz. Bu fazlalığı videoda şey diyordu, kesebilirsiniz ve overlock geçebilirsiniz.
Ama benim makinem overlock yapmıyor benim bildiğim kadarıyla. Ama zigzag dikiş yapabiliriz. Yani bunu kesip zigzag dikiş yapılacak. Ama onu da bilmiyorum nasıl yapılıyor. Onu da bakacağım şimdi nasıl yapılıyor. Öğreniyoruz yani sizin anlayacağınız. Böyle ama çok güzel oldu değil mi Deniz? Evet. Yani tam böyle orijinal dikiş duruyor. Bak şöyle Deniz fokuslayabilirsen. Bak. Orijinal dikiş duruyor. Şöyle ütülendiğinde de daha güzel duracak. Şöyle duracak yani. Şunu da keseceğiz. Evet. Kesince tekrar açarız. Arkadaşlar çok böyle güneş geldiği için camı kapattım ama ışığı yaktım. Şöyle yaptım. Görüyorsunuz. Şöyle gösterebiliyor muyum? Evet. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle içeride de bende overlock olmadığı için işte zikzak yaptım. Şimdi bunu bu şekilde ütü bastığımızda şöyle orijinal paça bu şekilde kalmış olacak. Deniz içeriden bas ütüyü, tamam mı? Şuradan. Şuradan içeriden bas. Okey? Okay. Şöyle. O zaman ters çevireceğim. Evet. Okay. Arkadaşlar size bu pantolonumu da göstereyim. Bunu geçenlerde aldım. Bunun da paçasını kısalttım. Çok uzun geliyordu bana. Toplam 3 tane pantolon paçası kısalttım bugün. Şöyle göstereyim size. Şöyle önünde bilmiyorum detayları görebilecek misiniz ama şöyle pileler var. Bol bir şey. Aslında bir beden küçüğünü alabilirdim ama özellikle ben bir beden büyük aldım. Daha böyle dökümlü dursun diye. Şöyle arkası şöyle o kadar rahat ki çok esnek bir kumaş. Böyle Halara diye bir site var. Oradan aldım. Hem bizim oralarda rahat giyerim dedim. Çünkü her kıyafetle rahat edemiyorum. Yani Çanakkale'den bahsediyorum bizim köyde. Böyle bunu üzerine tişörtle aslında kısa bir tişörtle belki içine de sokabilirim. Bu şekilde giyerim dedim. Aslında böyle işe giderken de çok rahat giyilebilecek bir pantolon. Çok dökümlü, çok güzel. Çok rahat, inanılmaz rahat. Ama dediğim gibi bazen de sorguluyorum keşke bir beden büyük alsaymışım diyorum. Zaten çok esnek çünkü. Ama bu sefer de pileleri çok belki hani böyle durabilirdi. O da güzel durmazdı. Böyle iyi. Hatta bunun açık grisi ve bir tık farklı bir rengini çocuklara da aldık. Onlar da okulda işte daha böyle giyinmeleri gerekiyor ya, daha böyle ne derler? Bankacı tipi diyeyim hadi. Öyle giyinmeleri gerekiyor. Kumaş pantolon giymeleri gerekiyor. Ama rahat olsun istiyoruz tabii ki. Böyle bir şey onlara da aldık yani. Böyle. Bunu da paçasını hallettim. Çok uzundu çünkü. Topuklu ayakkabıyla giyersem olacak. Gayet düzgün olacak. Bir de şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Çizgili, boydan çizgili. Şöyle. Bunu giymiyorum ama keten bu. Çok rahat, aşırı rahat bir pantolon. Bunu Allah'tan siz eğer yaparsanız lütfen siz de dikkat edin. Ben bunun paçası uzun diye kısaltacaktım. İyi ki de kısaltmamışım. Sonra makineye attım, yıkadım ben bunu. Ondan sonra bir baktım tam geldi. Yani kısalacakmışmış eğer kesseymişim. İyi ki de kısaltmamışım. Siz de böyle keten, pamuk tarzı bir şeyler aldığınızda genelde satenlerde onu görmüyoruz ama bu tarz kıyafetlerde olabiliyor. Önce yıkayın, ondan sonra paçasını ayarlatın. Böyle. Benim rengi falan çok hoşuma gitti. Şöyle yakından da göstereyim size. Çizgileri netleşiyor mu bilmiyorum ama umarım nettir. Şöyle çok açık kahverengimsi, yeşilimsi gibi böyle çizgileri kremin üzerine. Bu da çok güzel. Rahat yani yazlık. Evet, size diğer aldıklarımı göstereyim dün. Şöyle ne zamandır istediğim Lacroix'nin Lacroix diye söyleniyor galiba. Tavasını aldım. Normalde fiyatı 115 pound ama ben 85'e aldım, indirimdeydi. Şöyle içi yani
kaç santimdi bu? Sanırım 26 santim. Öyle hatırlıyorum. 26 santim. Yani tam böyle sabah kahvaltılarında yumurta yapmalık. Bugün hatta denedik. Hiç yapıştırmadı. Sıfır. Yani o kadar güzel. Çok hoşuma gitti. İyi ki de almışım yani. Bence parasını sonuna kadar hak ediyor. Bir de ne aldım? Bir de patates doğrayıcı aldım. Onu da ne zamandır istiyordum. Çünkü aslında bu arada birkaç şeyi de elden çıkarttım. Onu da söyleyeyim. Evde bir tane belki en azı 10 yıllık, ötesini bilemem, vardır yani. 15 yıllık falan vardır. Ne onu? 15 yıllık çok rahat var. Bir tane fritözüm vardı. Çok küçük ama böyle. Tefal'indi. O da içinde böyle şey yapmış. Böyle yolunmuş yani o tefal kaplaması. İçim rahat etmedi. Ben o konularda hassasım. O zamanlar öyle değildim herhalde. Çünkü hiç fark etmemişim. Aslında şimdiki aklım olsa hayatta almam öyle bir şey. Attım onu çöpe. Ondan sonra bir de waffle makinem var. O da küçük böyle bir tane. O da en az 15 yıllık. O da böyle çizilmiş şey yapmış. Onu da elden çıkaracağım. Bazılarını elden çıkarıyorum. Yerine de almıyorum bu arada. Mutfak dolapları biraz boşalsın hem. Ama böyle şeyleri alıyorum. Çünkü bunlar her zaman kullanabileceğim şeyler. Böyle. Bunu evin içinde kullanacağım. Bir tane kırmızı tavam vardı. Belki hatırlarsınız eski videolardan. 30 santim falan o. Bayağı büyük. Onda ben böyle paylar falan yapmayı çok seviyorum. O da yapıştırmıyor ama şunu öğrendim. O indüksiyonlara uygun değilmiş. Dün La Croce'deki adam söyledi. Biz anlattık, dedik ya ortasını pişiriyor, kenarlarını pişirmiyor falan. O dedi şeye uygun değildir. Bizim ürünlerimizde ve başka markalardan da birkaç bahsetti. Onlarda da böyle dedi. Farklı bir sistem uyguluyorlarmış. İşte her tarafa yayıyormuş sıcaklığı. O yüzden olmuyor olabilir dedi. O yüzden onu ne yapacağım? Onu fırında pişireceğim şeylerde kullanacağım. Onu da çok seviyorum çünkü tipi falan çok hoşuma gidiyor. Onu yani büyük konuşmayayım da asla elden çıkartmam. Böyle. Bir de size şeyi göstereyim. Patates doğramayı göstereyim. Evet, patates doğrama da bu. Çok mu lazımdı diyebilirsiniz. Ama gerçekten hem eşit bir şey yapıyor hem de çok kolaylık. Tek patates koy. Yani dün patates kızartması yaptım ki hani ben dip yağda herhalde bir 2 yıldır falan yapmıyordum evde. Hiç. Genelde fırında yapıyorum yani. Bir daha da yapmam zaten. Fritözü attım o yüzden. Fırında yapmaya devam ederim yine. Bence çok daha lezzetli oluyor. Kızlar da daha çok seviyorlar. Dün yaptım. Yaparken de patatesleri dedim bununla parçalayayım. O kadar güzel yaptı ki. Yani 4 patates vardı galiba. 4-5 tane. Yoksa tek tek uğraşacaktım bir sürü. Tak 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 hemen eşim zaten yardımcı oldu. Biraz çünkü zor basması bazılarında. Yani birden basman gerekiyor. Biraz böyle yavaşladığın zaman gitmiyor. Çok bence güzel. Ama çok mu lazım? Yani o kişiden kişiye değişir. Böyle. Aklımda bir tane daha bir şey var. Makarna makinesi. Ya şu şey açıyorlar ya böyle. Makine dediğim işte basit aslında. Bakalım bir gün belki onu da alırım. Evet, dikişleri bitirdik. Ben biraz dinlendim ama hala başım ağrıyor biraz. Neden bilmiyorum. Belki havadandır. Bugün biraz garip bir hava var. Biraz dışarıya çıkmak istedim. Eşim motorla çıktı. O yeni çantalar almıştı. O İngiltere turu yapacak. Motor turu tatilinde biraz. Şimdi onları denemeye gitti. Ben de evde yalnızım. Kızlar zaten kendileri takılıyorlar. Bizimkilerin yaşında olanlar bilir. Neyse lafı çok uzatmayayım. Ben şimdi mahalleye doğru çıkacağım. Biraz dolaşacağım, yürüyeceğim, hava alacağım. Size de belki mahallede birazcık birkaç çekimi yaparım. Bizim mahallede inşaat var arkadaşlar. Bilmiyorum bir şeyler yapıyorlar ama şu tam karşıda görüyor musunuz? Şu kısımda yeni evler yapılıyor. Onların arada gürültüsü geliyor. Gürültüsü yetmezmiş gibi aşırı derecede tozu geliyor bazen. Şu anda bununla yaşıyoruz yani. Bu yürüyüş yolunu da yeni yaptılar. Nasıl bir toprak kullanmışlarsa sapsarı. Şurası işte görüyor musunuz inşaatları? Orayı yapıyorlar yeni evler. Ben yolu takip ederek yürüyüşe devam ediyorum.
Şu ağaçların gövdelerine baksanıza, kim bilir kaç yıllık bunlar. Yani 3 insan zor kucaklayacak. Şu sağ taraf ottan çöpten geçilmiyordu. Şu kısım geçen temizlemişler. Şu ağaççıklar da bir büyüse güzel olacak. İlk daha arkadaşlar ev videosunda bir evden bahsetmiştim. Hani 1.200.000 pound falan demiştim. O ev şu ev. Yani satıldı mı satılmadı mı bilmiyorum. Bahçesinde araçlar var ama şimdi yandan da çekeceğim. Önüne doğru çekmeye çalışacağım. Bizim oradaki parka geldim arkadaşlar. Yeni ağaçlar dikmişler. Çok güzel görünüyor. Ben genelde bu parkta yürüyorum arada. Çıkıp hafta sonu tabii ki daha rahat oluyor kafam. Bugün de çok iyi geldi. İlk zaman çıkarken tereddüt ettim aslında. Hem başım ağrıyor hem de hava biraz kapalı. Görüyorsunuz, acaba yağmur yağar mı ki dedim. Ama çok şükür iyi gidiyor şu anda. Umarım yağmaz. Yağarsa da bayağı ıslanırım. Çünkü elimde hiç şemsiye falan yok yani. Yanımda sadece telefon var. Bu parkta çok güzel böğürtlenler oluyor arkadaşlar. Ben böğürtlen zamanı buraya gelip böğürtlenleri toplayıp yemeyi çok seviyorum. Hatta bazı arkadaşlar toplayıp reçel falan da yapıyorlar. Çünkü o kadar çok ki. Yani her yer böğürtlen. Sadece örümceklere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü örümcekler böğürtlenleri çok seviyormuş galiba. O yüzden her yerde örümcek oluyor. Yani örümcekler böyle sarmadan aslında yemek güzel. Böyle size gösterdiğim evde o işte ilk zamanlar böyle ev turu videosu çektiğimde bahsettiğim evdi. İçi ama yani komple elden geçmesi lazım. İçinde hiçbir şey yoktu yani fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla. Çok 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 fazla eskiydi. Ama arkaya doğru o evler eski olduğu için arazileri çok daha büyük. Yani neredeyse 2 dönüme yakın arazi var arkasında. Bence o yüzden çok pahalı. Yoksa eve yani sağlam para dökmen lazım. İçinde girip yaşanılır hale getirebilmek için. Yani fotoğraflardan bile öyle görünüyor. Yani eğer birini göndersen muhtemelen su tesisattır, elektriktir, odur budur bayağı bir şey çıkar o evden. Bakın olmayı bekliyorlar. Muhtemelen biz Türkiye'deyken olacak bunlar ama olsun, Türkiye'de yerim ben. Türkiye'de çoktan olmuştur bizim köyde. Geldiğimizde ama hala oluyor yani her sene aynı vakitlerde gittiğimiz için Türkiye'ye geldiğimizde bayağı bir oluyor. Bakın görüyor musunuz? Komple yani bu sadece bir tarafı yani. Bu yol boyunca yani şunu bitiriyorsun komple her yer yani böğürtlen. Buralar da böyle baksanıza ormanlık. Yani ağaçlar o kadar sık ki. Ben hep buralardan geçerken şey diyorum eşime. Yani Allah korusun tabii savaşmamış bir şey olsa, eski zamanlardaki savaşlardan bahsediyorum tabii. Aslında buralar tam saklanma yerleri. Neler geliyor aklıma bakar mısınız ya? Tam psikopatım yani. Ama gerçekten yani böyle çok sık olduğu için yani görünmen zor. Şöyle. İnsanlar köpeklerini koşturtuyor. Şöyle çok büyük bir park. Böyle devam ediyor. Daha bunun gibi bir sürü yol var. Bazıları olmuş. Bakın. Yiyelim bakalım. Çok güzel. Tabi bu taraf çok güneş alıyor. Şöyle. Sizi bugün bol bol rüzgara maruz bıraktım arkadaşlar ama kusura bakmayın gerçekten. Çıkarken bunu hesap edemedim. Şimdi eve geldim arkadaşlar. Toplamda 5148 adım atmışım. Hiç yoktan iyidir. İyi oldu, güzel oldu. Bana da iyi geldi. Başımın ağrısı bile hafif geçti yani. Hala bir tık var ama olsun, idare eder. Şimdi eve geldim. Birazdan yemek yapacağım.
artık. Evimi seviyorum arkadaşlar. Girdiğimizden beri de çok şey yaptık eve. Yani eski ev sırf o yüzden almamıştık. İşte bir sürü işi olur falan diye. Ama bu evde de hiç durmadık. Ev neredeyse boş geldi yani. Ama ara ara böyle aklımıza böyle güneye taşınmak gelmiyor değil. En azından şu anki lokasyonla güney arasında ortalarda bir yerde de olabilir. Çok açıkçası burayı çok sevmiyorum. Bir sene sonra ya da 2 sene sonra artık çocukların üniversite durumuna göre, okul durumuna göre bir karar alacağız. Ya burada kalacağız ya buradan gideceğiz. Bakalım. Ama giderken eminim çok üzülürüm herhalde bu evden. Bunu buraya not olarak düşmek istedim. Bakalım 2 yıl sonra fikrim ne olacak? Göreceğiz. Yani 1-2 yıl sonra. 2 yıl demeyeyim, 1-2 yıl sonra diyeyim. Fikrim ne olacak? Bu videoyu izleyip kendim de görürüm. Evi dediğim gibi çok seviyorum evimi. Çok fazla emek verdik. Yani yapması zor, satması kolay. Bakalım göreceğiz 1-2 yıl sonra. Aynı fikirde mi olacağım? Yine aynı yerde mi kalacağız? Yoksa başka yerlerde mi olacağız? Bakalım göreceğiz. Nasip kısmet. Yani belki bambaşka bir yerde de olabiliriz. Yani dünyanın bin bir türlü hali var demişler değil mi? Boşuna dememişler. Belki bambaşka bir ülkede de olabiliriz. Hiç belli olmaz bu işler. Neyse videoyu kapatmadan önce buraya bir tarihe not düşmek istedim. Bakalım kendim için ileride bu videoyu izlediğimde ona göre yorumumu yaparım. Neyse arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım severek izlemişsinizdir. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepinize kocaman sevgiler gönderiyorum. Bay bay.